Bu hafta sizi Batı Afrika kıyılarına götürüyoruz. İsmiyle çok şey anlatan bir ülkeye. Liberya, yani özgürlerin toprağı. Burası ilginç bir şekilde Afrika'nın sömürge yönetimi görmemiş en eski cumhuriyeti. Ama bu parlak özgürlük ideali ülkeyi onlarca süren, yani yüz binlerce insanın hayatına mal olan korkunç iç savaşlardan koruyamadı. İşte bu çelişkiyi anlamaya çalışacağız. Evet, elimizde de gerçekten çok iyi kaynaklar var bu konuyu deşmek için. Amacımız da tam olarak bu aslında. Amerika'dan dönen eski kölelerin kurduğu bir cumhuriyet, kendi içindeki o fay hatlarıyla nasıl yüzleşti? Küllerinden yeniden doğmaya nasıl çalışıyor? Özgürlük hayaliyle başlayıp kendi kendine yok etmenin eşiğine gelen bir projenin hikayesi bu. Hadi o zaman bu inanılmaz hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. İstersen en temelden, yani ülkenin adından başlayalım. Liberya, Latince özgür anlamına gelen liber kelimesinden geliyor. Bu ismin arkasında da tarihte pek benzeri olmayan bir kuruluş öyküsü var. Kesinlikle öyle. Her şey 19. yüzyılın başlarında başlıyor. Amerika'da bir grup beyazın kurduğu Amerikan Kolonizasyon Derneği diye bir oluşum var. Fikirleri şu: Amerika'da özgür bırakılmış veya zaten özgür doğmuş siyahileri alıp Afrika'ya geri göndererek onlara bir vatan kurmak. Hı hı. İlk grupta 1822'de bugünkü başkent Monrovia'nın olduğu yere, yani Cape Mesurado'ya ayak basıyor. Bu fikir yani kulağa aynı anda hem çok idealist geliyor hem de bir o kadar da sorunlu aslında. Yani bir yandan size bir vatan veriyoruz deniyor ama öte yandan da sizi hiç bilmediğiniz bir kıtaya geri gönderiyoruz gibi bir durum var. Tam da öyle. Üstelik başkentin adının da dönemin ABD Başkanı James Monroe'dan gelmesi o karmaşık bağı iyice gözler önüne seriyor. İşte o karmaşıklık ülkenin bütün kaderini şekillendiriyor zaten. Oraya gidenler, yani sonradan Ameriko-Liberyalılar olarak bilinecek bu yeni sınıf, kendilerini bir nevi misyoner gibi görüyorlar. Amerikan kültürünü, Hristiyanlığı, batılı yönetim biçimlerini getiriyorlar. Bir nevi medeniyet götürüyorlar tırnak içinde. Aynen öyle. Nitekim 1847'de Liberya Cumhuriyeti'ni ilan ettiklerinde anayasalarından bayraklarına kadar, yani her şeyi ama her şeyi ABD'yi model alarak tasarlıyorlar. Bu durumda onları Afrika'nın en eski cumhuriyeti yapıyor ve kıtada Avrupa sömürgesi altına hiç girmemiş nadir topraklardan biri haline getiriyor. Peki bu özgürlerin toprağı fikri, o topraklarda zaten yüzyıllardır yaşayan insanlar için ne anlama geliyordu? Çünkü vardıkları yer boş bir arazi değildi, değil mi? İşte meselenin düğüm noktası tam olarak burası. Bölgede Mande, Kwa, Mel gibi ana dil gruplarına ait, aralarında Kpelle ve Bassa gibi büyük kabilelerin de olduğu 20'den fazla yerli etnik grup zaten yaşıyor. Ve yeni gelenlerle yerli halk arasında daha ilk günden itibaren yani çok derin bir uçurum oluşuyor. Bu hikayenin en trajik çelişkilerinden biri herhalde. Amerika'daki baskıdan, sistematik ayrımcılıktan kaçan bir grup, geldikleri yeni topraklarda neredeyse ayna görüntüsü bir hiyerarşi kuruyor. Evet, bir dışlama sistemi. Kaynaklar bunun nedenini sadece bir güç mücadelesi olarak mı açıklıyor, yoksa daha derin bir şey mi var, kültürel kopukluk mu söz konusu? Kaynaklar ikisinin de çok etkili olduğunu gösteriyor. Ameriko-Liberyalılar düşünün ki nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturuyorlar. Belki %5 bile değiller. Çok az. Ama yönetimi, ekonomiyi, sosyal hayatı tamamen kendi tekerlerine alıyorlar. Kendilerini yerli halktan üstün görüyorlar. Hatta İnsan Merci'nin raporu bu konuda çok net bir bilgi veriyor. 1847'de hazırlanan ilk anayasa yerli halka vatandaşlık hakkı tanımıyor. İnanılmaz. Oy veremiyorlar, toprak sahibi olamıyorlar. Yani kendi ana vatanlarında resmen ikinci sınıf insan konumuna düşürülüyorlar. Ve bu durum tam 133 yıl boyunca devam ediyor. 133 yıl. Bu yani nesiller boyu biriken bir öfke, bir dışlanmışlık demek. Yüzeyin altında sürekli kaynayan bir kazan var anlaşılan. Kesinlikle. Görünüşte ülke istikrarlı duruyor. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ile bir savunma paktı bile imzalıyor. Bu kadar uzun süre bastırılan bu gerilimi sonunda ne patlattı peki? O patlama 1980'de Başçavuş Samuel K. Doe'nun liderliğindeki kanlı bir askeri darbeyle geldi. Samuel Doe. Evet, Doe
yerli Kırhan kabilesindendi. Ve bu darbe 1333 yıllık Ameriko-Liberyalı egemenliğinin de sonu demekti aslında. Ama bu sadece bir iktidar değişikliği değildi. Biriken bütün o tarihsel öfkenin, yani çok vahşi bir şekilde yüzeye çıkmasıydı. Devlet Başkanı William Tolbert öldürüldü, kabinesinin üyeleri sahilde, halka açık bir şekilde infaz edildi. Yani bu artık ülkenin o karanlık döneme girdiğinin ilk işaretiydi. Aynen öyle. Peki bu darbe yerli halkın çoğunluğu için bir tür kurtuluş gibi mi görüldü ilk başta? Yoksa sadece bir elit grubun yerini bu sefer askeri bir grubun alması mıydı? Başlangıçta bir kurtuluş umudu yaratıyor tabii ki ama Doğu'nun yönetimi çok hızlı bir şekilde baskıcı ve kendi kabilesini kayıran bir diktatörlüğe dönüşüyor. İşte bu kaos ortamında da sahneye ülkeyi 20 yıl sürecek bir kabusun içine sokacak o isim çıkıyor. Charles Taylor. Charles Taylor. Evet. Taylor çok ilginç bir karakter. Doğu hükümetinde görev almış ama sonra yolsuzlukla suçlanmış. ABD'de hapse atılmış, oradan kaçıp Libya'da askeri eğitim almış biri. Hapisten kaçıp Evet. Ve 1989'da Liberya'yı işgal ederek bir isyan başlatıyor. Ve bu isyan, ülkeyi tarihin en kanlı iç savaşlarından birine sürüklüyor. İnsamer'in raporuna göre 250 bin kişi ölmüş. Bu rakam, yani bugünkü nüfusu sadece 5 milyon civarında olan bir ülke için akıl almaz bir yıkım. Neredeyse her aileyi, her köyü etkilemiş olmalı. İnanılmaz bir vahşet yaşanıyor savaşta. Çocuk askerler, etnik katliamlar, sistematik tecavüzler, ülke tam anlamıyla cehenneme dönüyor. Kaynaklarda bir de sıkça kanlı elmaslar terimi geçiyor. Evet. Bu, savaşın nasıl finanse edildiğini ve neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamak için galiba kilit bir kavram. Bu mekanizma tam olarak nasıl işliyordu? Şöyle ki, Taylor Savaşı'nı finanse etmek için ülkenin elmas madenlerini kontrol ediyor ve bu değerli taşları yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırıyor. Bu elmaslara kanlı denmesinin sebebi de satışlarından elde edilen gelirin doğrudan silah alımına gitmesi. Anladım. Ve sadece Liberya'daki değil, komşu Sierra Leone'deki isyancıları da destekleyerek oradaki çatışmayı da körüklüyor. Yani bütün bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Aynen öyle. Doğal kaynakların insanlık dışı bir vahşeti finanse ettiği korkunç bir döngü bu. Taylor bu suçları nedeniyle de zaten daha sonra Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılandı ve mahkum oldu. Böylesi topyekün bir yıkımdan sonra bir ülke nasıl yeniden ayağa kalkar? Yani her şeyin bittiği, kurumların çöktüğü, insanların birbirine güvenini tamamen yitirdiği bir noktada nereden başlarsınız ki? Bu, o dönem için gerçekten de devasa bir soruydu. Cevap, uluslararası toplumun özellikle de Birleşmiş Milletler ve Batı Afrika barış güçlerinin devreye girmesiyle geldi. Taylor, 2003'te baskılar sonucu sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Ondan sonra ülke yavaş yavaş bir nefes almaya başlıyor ve 2005'te yapılan seçimler, Liberya'nın hatta belki de tüm Afrika'nın tarihinde bir dönüm noktası oluyor. Ellen Johnson Sirleaf'in zaferinden bahsediyorsun, değil mi? Bu gerçekten de inanılmaz bir an. Evet, tarihi bir an. Yıllar süren savaşın ve o erkek egemen savaş ağlarının ardından halk oylamasıyla bir kadın seçiliyor. Hem de tüm Afrika kıtasında bunu başaran ilk kadın lider oluyor. Hatta bu çabalarıyla 2011'de Nobel Barış Ödülünü de kazandı. Evet, doğru. Peki göreve geldiğinde masasında nasıl bir enkaz buldu? Öncelikleri nelerdi? Öncelik listesi neredeyse sonsuzdu diyebiliriz. Ülkenin altyapısı tamamen yok olmuştu, ekonomi çökmüştü, milyarlarca dolarlık bir dış borç birikmişti. Ama belki de en zoru o toplumsal barışı yeniden sağlamaktı. Bu amaçla Güney Afrika modelinden esinlenerek bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurdu. Bu komisyonun amacı neydi tam olarak? Nasıl işliyor böyle bir yapı? Bu, iç savaş yaşamış ülkelerde sıkça başvurulan bir yöntem aslında. Fikir şu: savaş sırasında mağdur olanların hikayelerini anlatabildikleri, faillerin de işledikleri suçları itiraf ederek af dileyebildikleri kamusal bir platform oluşturmak. Geçmişle yüzleşmek yani. Aynen, geçmişle yüzleşerek ulusal bir iyileşme süreci başlatmak. Tabii kaynaklar Liberya'daki komisyonun etkisinin oldukça tartışmalı olduğunu da söylüyor. Birçok savaş suçlusu cezasız kalmış ve yaralar tam olarak sarılamamış. Yani Sirleaf'in işi hiç kolay değildi.
tam ülkeyi toparlamaya çalışırken bu kez de bambaşka bir felaketle yüzleşmek zorunda kaldılar. 2014'teki Ebola salgını. Evet, tam da o. Savaş sonrası o kırılgan ilerleme Ebola salgınıyla adeta duvara tosladı. Kaynaklardan biri 4800'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu sadece bir sağlık krizi değildi. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan sağlık sistemini tamamen çökertti, ekonomiyi durma noktasına getirdi. Ve insanların devlete olan o zayıf güvenini bir kez daha sarstı muhtemelen. Tam olarak öyle oldu. Savaşın açtığı yaraların üzerine bir de bu travma eklenmiş oldu. Sirleaf'in 2 dönemlik başkanlığından sonra sahneye öyle bir isim çıkıyor ki, Liberya'yı haritada bulamayan milyonlarca insan bile onu tanıyor. Efsanevi futbolcu George Weah. Evet. Bir spor ikonunun, yani geleneksel bir politikacının değil de en yüksek makama gelmesi bir ülke için ne ifade ediyor? Bu popülerlik etkili bir yönetime dönüşebildi mi? Bu çok ilginç bir dinamik yarattı. Veya 2017'de seçildiğinde bu olay 1944'ten bu yana ülke tarihindeki ilk barışçıl ve demokratik güç devriydi. Bu ülkenin siyasi olgunluğu adına çok önemli bir adımdı. Çok önemli. Weah'ın başkanlığı, devlet üniversitelerinde eğitimi ücretsiz yapması gibi bazı popülist adımlarla, altyapı projeleriyle başladı. Ancak kaynaklar, yönetiminin yolsuzluk iddiaları ve bir türlü çözülemeyen yoksulluk sorunlarıyla gölgelendiğini gösteriyor. Yani halkın büyük umut bağladığı futbol yıldızı, ülkenin o kronik sorunlarına kalıcı çözümler bulmakta biraz zorlandı. Ve bu durumda bizi ülkenin demokratik geleceği için belki de en büyük teste, yani 2023'teki son seçimlere getiriyor. Kesinlikle. O seçimlerde Weah, Sirleaf'in eski başkan yardımcısı olan tecrübeli politikacı Joseph Boakya'ya karşı, yani kıl payı bir farkla kaybetti. İşte burada Liberya'nın yakın tarihi için çok kritik bir an yaşandı. Weah, sonucu mahkemeye taşımak ya da taraftarlarını sokağa dökmek yerine yenilgiyi barışçıl bir şekilde kabul etti ve rakibini tebrik etti. Bu gerçekten de altı çizilmesi gereken bir nokta. Çünkü bölgedeki pek çok ülkede tam da iktidarın el değiştirdiği bu anlar yeni şiddet dalgalarının fitilini ateşliyor. Evet, maalesef. Weah'ın bu tavrı, Liberya'nın o kanlı geçmişinden dersler çıkardığını gösteren çok güçlü bir sinyaldi aslında. Aynen öyle. Ülkenin hala devasa sorunları var. Yoksulluk, yolsuzluk, zayıf kurumlar ama artık anlaşmazlıklarını sandıkta çözebilen, iktidarı barışçıl yollarla devredebilen bir siyasi kültüre doğru evriliyor gibi görünüyor. Bu 10 yıllar süren vahşetten sonra küçük bir adım gibi görünse de aslında devasa bir başarı. Özetle karşımızda bir özgürlük idealiyle kurulmuş ama bu idealin gölgesinde kendi kendini yiyip bitirmiş, Afrika'nın en acımasız savaşlarından birini yaşamış bir ülke var. Ve şimdi de tüm bu travmalara rağmen ayakta kalmaya, demokrasiyi bir şekilde işlemeye çalışan, çelişkilerle dolu bir yapı. Gerçekten de öyle. Bir yanda ülkenin mottosu var. Özgürlük aşkı bizi buraya getirdi. Diğer yanda ise bu özgürlük idealinin kendi içinde yarattığı o derin ve kanlı çatışmalar. Liberya bu iki zıtlıkla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kaynaklarda dikkatimi çeken son bir detay var. 2022'de yapılan bir yasa değişikliği, savaşlar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kalan diasporaya çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. Evet, önemli bir gelişme. Bu da bütün bu konuştuklarımızın üzerine düşünmemiz için son bir kapı aralıyor aslında. Bütün bu hikayeyi düşündüğümüzde akla şu soru geliyor. Eve dönenler tarafından kurulan bir ulus, kendi yarattığı çatışmalarla yeni bir sürgün nesli ortaya çıkardıktan sonra, vatan ve vatandaşlık kavramları bugün ne ifade ediyor? Bir ülke, kuruluşundaki o parlak özgürlük idealini, tarihinin acı ve kanlı gerçekleriyle nasıl barıştırabilir? Bu üzerine düşünmeniz için size bıraktığımız bir soru.